Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ceviz ya da Latince adıyla Juglans, cevizgiller yani Juglandaceae familyasından odunu ve meyvesi değerli, Juglans regia alt türü 400 yıl kadar hayatta kalabilen uzun ömürlü bir ağaç türüdür. Anavatanı Orta Asya olan ceviz, Balkanlardan Himalayalara ve Güney Çin'e kadar uzanan bir bölgede doğal olarak yetişir. Cevizin Orta Asya'daki biyoçeşitliliği çok daha yüksektir. Dünyadaki en büyük ceviz ormanları ise Kırgızistan'da 1000 ile 2000 metre arası yükseklikte bulunur. Ceviz bol ışık ister ve gölgede iyi yetişmediği gibi meyve verimi de oldukça düşük kalır. Derin, zengin içerikli ve bol ışık alan topraklar ceviz için idealdir. Çiçeklerini bahar ortasından itibaren açan ceviz, yenebilen tohumlarını sonbaharda olgunlaştırır. Bu tohumlar doğada tarla fareleri tarafından da yayılırlar. Köklenmenin oluşacağı tohum kabuğunun sert olması nedeniyle cevizin tohumdan çimlendirilmesi zordur. Ayrıca ceviz tohumdan üretildiğinde asla istenen verim elde edilemez. Bu nedenle de aşı şarttır. Yerel adaptasyonu iyi olan bir çöğür üzerine yapılacak uygun bir türe ait aşı sayesinde kısa sürede verim alabilmek mümkündür. Cevizin yağlı tohumları hem çiğ hem de kurutulmuş olarak tüketilebilirken ceviz yağı da oldukça değerli bir yağ olarak ticarete konu olmaktadır. Öte yandan ceviz odunu da son derece değerlidir. Odunun kendine has dokusu, dayanıklılığı, parlaklığı ve ışığı yansıtma özelliği nedeniyle lüks bir kaplama malzemesi olarak kullanımı oldukça yaygındır. Çocukluğumda babaannemin de böyle cevizden yapılma koyu kahverengi çok güzel görünen sehpaları vardı. Bu güzel odundan gitar gibi müzik aletleri, mobilya, kapı kolu hatta tüfek kabzası bile imal edilmektedir. Fakat ceviz bir yemiş olarak o kadar da masum bir meyve değildir. Bazı kişilerde ölümcül alerjilere neden olabilen yemişlerden biri olan ceviz, diğer yandan da sağlık dağıtan bir meyvedir. Uzmanlar cevizin beyin faaliyetlerini desteklediğini, Alzheimer riskini önlediğini söylerler. Avusturya geleneksel tıbbında ise kurutulmuş yapraklarının çayıyla şeker hastalığı belirtileri giderilmeye çalışılır. Ceviz hem erkek hem de dişi çiçekleri aynı birey üzerinde bulunduran, yani tek evcikli bir türdür. Erkek çiçeklerini önceki yılın sürgünleri üzerinde oluştururken, dişi çiçeklerini ise yeni sürgünlerin uçlarında oluşturur. Kışın yapraklarını döken ceviz 25 ile 35 metre kadar boy yapabilir ve geniş bir taç oluşturur. Ceviz ayrıca bu görkemli görüntüsü nedeniyle park ve büyük bahçelerde süs ağacı olarak da yetiştirilir. İngilizce'de walnut olarak isimlendirilen cevizin eski İngilizce'deki karşılığı da Wellhunutu imiş. Bu da yabancı yemişi anlamına geliyormuş. Çünkü İngiltere topraklarına cevizi Romalılar taşımışlar. Türün Orta Asya'daki ata formları yan dallarda meyve verirken Avrupa'ya göçü sırasında bu özelliğini yitirerek uçlarda meyve veren daha boylu ağaçlar haline gelmişler. Milattan sonra 4. yüzyılda Büyük İskender'in İran'dan Makedonya'ya taşıdığı İran kökenli cevizler buradaki türlerle melezleşerek yine yan dallarda fakat daha iri meyve veren türleri oluşturmuşlar. Bu türler de Romalılar vasıtasıyla Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya yayılmışlar. Ceviz 17. yüzyıla kadar Amerika'da tanınmıyormuş. İlk defa İngiliz koloniciler tarafından Amerika kıtasına getirilen meyve ağaçlarının arasında ceviz de bulunuyormuş. Bugün ceviz dünyanın pek çok kıtasında ve ülkesinde yetiştiriliyor. Genel olarak ceviz Kuzey Yarımküre'de 30. ve 50. Güney Yarımküre'de ise 30. ve 40. enlemler arasında yetiştirilmektedir. 2020 rakamlarıyla dünyanın bir numaralı ceviz üreticisi, dünya üretiminin yarısını tek başına karşılayan Çin'dir. Türkiye ise bu sıralamada 4. sırada yer alır. Cevizin geç yapraklanan ve ilkbahar geç donlarından daha az etkilenen Juglans regia bucanier kültür çeşidi, uzun süre polen oluşturabildiği için değerli bir anaç olarak kullanılır. İnsanlık tarihinde önemli bir yer edinen cevizle ilgili ilginç inanışlar da vardır. Örneğin Ege Denizi'nde bir Yunan adası olan Skopelos'taki bir yerel inanışa göre ceviz eken bir kişinin cevizin büyüyüp denizi gördüğü an öleceğine inanılırmış. Flamanların bir atasözü ise şöyledir: ceviz ağacı büyümüşse onu eken kişi çoktan ölmüştür. Bu sözle ağacın çok yavaş büyüdüğü, çok uzun ömürlü olduğu ve geç meyve verdiği vurgulanmaktadır. Sırbistan'daki bir geleneğe göre yeni yılın ilk sabahı evin reisi eline bir ceviz alıp kırar. Eğer bu ceviz içi sağlamsa o yılın iyi geçeceğine inanılır. Ama eğer büzüşmüşse o zaman aile reisi panik halinde işi gücü bırakıp dualar ederek evin etrafını koşturmaya başlarmış. Güney İtalya'da ise cadılar her yıl aynı günde Benevento'daki asırlık bir ceviz ağacı altında toplanıp dans ederlermiş. Bu nedenledir ki cevizin tıpkı incir ağacı gibi biraz tekinsiz bir ağaç olduğuna inanılır. Cevizin altında uyuyanın mutlaka zehirleneceği söylentisi doğru olmasa da civarında başka ot bitmez.
konusunda bilimsel bir açıklaması var. Cevizin dökülen yaprak ve kabukları juglon adı verilen doğal bir herbisit görevi görerek civardaki otların ölümüne neden olur. Bir de ceviz yapraklarını yiyen atlarda toynaklarında görülen bir tür hastalık ortaya çıkabiliyormuş. Demek ki atları da cevizlerden uzak tutmakta fayda var. Atlara alerjisi olan bir insan olarak atların da bir şeye alerjisinin olduğunu öğrenmek beni mutlu etmiş olabilir mi? Tabii ki hayır. Atlardan nefret etmediğim gibi bitkiler kadar hayvanları da seviyorum. Ama bendeki bu at alerjisi mevzusu abartısız ve de doğru. Atları uzaktan seven biriyim o nedenle. Tam olarak ne mi oluyor? Özetle olan şu. Mesela ben bir ata binemem. İzah edeyim. Atlara birkaç metre yaklaştığımda göz kapaklarım kızarıyor ve şişiyor. Ayrıca nefes almakta da zorluk çekiyorum. Yani kedi alerjisi olan insanlarınki kadar üzücü bir durum aslına bakarsanız. Alerjilerimi bir kenara bırakıp size cevizle ilgili ilginç inanış ve efsaneleri aktarmaya devam edeyim. Eskiden Avrupa'da yaygın bir batıl inanışa göre Noel arifesinde 7, 9 ya da 12 adet ceviz yemenin gelecek yıl için şans ve başarı getireceğine inanılmıştır. Günümüzde ceviz kabuklarından hala şans ve para getirmesi için evlerin duvarlarına asılan süsler yapılır. Yunan mitolojisine göre ise ceviz ağacı tanrıça Athena'nın rakibi olan Poseidon'a fırlattığı bir kaya parçasının düştüğü yerden bitivermiştir. Kuzey Amerika yerli kültüründe ceviz ağacı kutsaldır ve iyileştirici etkiler barındırır. Cherokee Kızılderilileri ceviz yemenin mide rahatsızlıklarını iyileştireceğine, Iroquois Kızılderilileri ise ceviz yaprağı çayının soğuk algını ve öksürüğe iyi geldiğine inanmışlardır. Pers mitolojisinde ceviz bolluk ve bereketin simgesidir. Gerdek gecesi öncesinde yenen cevizlerin yeni evli çifte çok sayıda çocuk getireceğine inanılır. Slav mitolojisine göre ise ceviz ağacı yaşayanların ve ölülerin dünyasını birbirine bağlar. Cevizin derin kökleri yeraltı ülkesine, yüksek dalları ise cennete ulaşır. Bu ağacın meyveleri ise ataların bilgeliğini gelecek nesillere taşır ve bu nedenle de çeşitli dini ritüellerde kullanılır. Çin kökenli efsanelerden birinde ise ceviz ağacına dönüşen bir genç kızdan söz edilir. Bu efsaneye göre kızın babası ölümsüz bir varlıktır ve kızı basit bir ölümlüye aşık olunca sevenleri ayırmak için kızını bir ceviz ağacına dönüştürür. Fakat kalbi kırılan ölümlü genç adam yine de kızdan vazgeçmez. Ceviz ağacını her gün ziyaret ederek onunla konuşmaya, onunla ilgilenmeye ve ona sevgisini ve bağlılığını göstermeye devam eder. Kızın babası bu sadık ve temiz kalpli gencin kızına ne kadar değer verdiğini ve ondan ne olursa olsun vazgeçmediğini görünce yaptığı büyüyü bozar, kızını yeniden bir insana dönüştürür ve nihayet gençlerin evlenip mutlu olmalarına izin verir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki Günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.